Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tilki videomuzun ilk bölümünde bugün sizlerle kafa yapımıyla birlikteyiz. Kafamızı örmek için iki renk ip kullanacağız. Birincisi oranj renk ip, ikincisi de beyaz renkli ip olacak. Ayrıca 9 milimetre gözlere ihtiyacımız olacak. Ben beyaz şeffaf renkli gözler kullandım. Siz tercihinize ve zevkinize göre istediğiniz renkte göz kullanabilirsiniz. İplik değiştirme yöntemiyle örüyoruz. Buzağımızı ördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız, iplerimiz hazırsa şimdi dilerseniz örgümüze hep birlikte başlayalım diyorum. Evet, portakal renkli ipimizle sihirli halka içerisine 4 adet sık iğne örüyoruz. 3 4 bir zincirle çıkıyorum. Şimdi her sık iğne içinde bir arttırma öreceğiz. Birinci arttırmam, ve dördüncü arttırmam. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sırama çıkıyorum. Bu sıramızda bir sık iğne bir arttırma öreceğiz. 4 kez tekrarlayacağız. Yani bir sık iğne bir arttırma, aynı yere 2 tane. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sıramızda 12 adet sık iğne olması gerekiyor. 1 2 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama çıkıyorum. Şimdi geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda 2 sık iğne bir arttırma, 4 kez tekrar edeceğiz. Bu sıramızda da 16 adet sık iğne olmalı. 1 2 arttırma, 2. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. 5. sıramızdayız. Bir sık iğne öreceğim. 1. Şimdi bir arttırma, bir arttırma, 2. 3 sık iğne, 3. Bir arttırma, 2. 3 sık iğne, 3. Bir arttırma, 1 2 3 sık iğne, 3. Bir arttırma yapacağım. 1 2 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. 6. sıramızda 3 adet sık iğne örüyorum. 3. Bir arttırma, 1 2 4 sık iğne, 4. Bir arttırma, 1 2 4 sık iğne, 4. Bir arttırma, 1 2 4 sık iğne, 4. Bir arttırma, 1 2 bir sık iğne. Sıram bitti. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda da 24 adet sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. 7. sıramızda 5 sık iğne örüyorum. 5. Bir arttırma öreceğim. 1 2. Şimdi bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. 5 sık iğne bir arttırma, 5 sık iğne bir arttırma. Yani bunu 4 kez tekrar edeceğiz. Bu sıramızda da 28 adet sık iğne olmalı. Bir zincirle yeni sırama geçiyorum. 8. sıramızdayız.
8. sırada bir arttırma ile başlayacağım. Bir arttırma. 6 tane sık iğne öreceğim. 6. Bir arttırma, 6 sık iğne. Bunu 4 kez tekrar edeceğim arkadaşlar. Bu sıramızda da 32 adet sık iğne olması gerekiyor. 6. Sıramızı bitirip bir zincirle çıkıyoruz arkadaşlar. Geldik 9. sıramıza. 2 tane sık iğne. 1 2 bir tane arttırma. 1 2 7 tane sık iğne. 7 bir tane arttırma. 7 tane sık iğne. 7 bir tane arttırma. 1 2 7 tane sık iğne. 7 bir tane arttırma. 1 2. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne öreceğiz. 5. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. 10. sıramızdayız. 4 tane sık iğne örüyoruz. 4. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 8 sık iğne öreceğiz. 8 bir tane arttırıyoruz. 2 8 sık iğne. 1 8 bir tane arttırıyoruz. 1 2 8 sık iğne örüyoruz. 8 bir tane arttırıyoruz. 1 2 4 tane sık iğne örüyoruz. 4. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sırama geçiyorum. 11. sıradayız. Bu sıramızda, yani 10. sıramızda 40 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi 11. sıramızdayız. 6 tane sık iğne öreceğim. 6 bir tane arttırıyorum. 1 2 9 tane sık iğne örüyorum ve 9 bir tane arttırıyorum. 1 2 9 tane sık iğne ve 9 bir tane arttırıyorum. 1 2 9 tane sık iğne. 9 bir tane arttırıyorum. 1 2 3 tane sık iğne. 3. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. Bu sıramızda 44 adet sık iğne olması gerekiyor. 12. sıramıza geldik. 8 tane sık iğne örüyorum ve 8 bir tane arttırıyorum. 1 2 10 tane sık iğne örüyorum. 10 bir tane arttırıyorum. 1 2 2 10 tane sık iğne. 1 10 bir tane arttırıyorum. 1 2 10 tane sık iğne örüyorum. 10 bir tane arttırıyorum. 1 2 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. Bu sıramızda da 48 adet sık iğne olmalı. Şimdi geldik 13. sıramıza. 13 ve 17. sıra dahil. 13, 14, 15, 16, 17, 5 sıra. 5 sıra, her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz ve 5 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 5 sıramızı da tamamladık.
Şeklimizin böyle bir şekil olması gerekiyor. Şimdi bu sıradan sonra 2 iple örmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla beyaz ipe de ihtiyacımız olacak arkadaşlar. İpimizi de hazırlayalım. Beyaz iple 2 renk değiştirerek öreceğiz. 18. sıramızda önce portakal rengi ipimizle 15 adet sık iğne örüyoruz. 13, 14. Şimdi 15. sık iğnemizi örerken beyaz ipime geçeceğim. Şimdi şu 15. Şimdi alıyorum beyaz ipimi. Değiştireceğim. 3 tane sık iğne öreceğim arkadaşlar beyazla. 1, 2, 3. Üçüncü de oranj ipime geçiyorum. Oranj ipime geçtim. 12 tane sık iğne oranj öreceğim. 1, 11 ve 12. de beyaz ipimi değiştiriyorum. 3 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Sonra portakal rengi ipimle değiştiriyorum arkadaşlar. 15 tane portakal rengi iple, oranj diyeyim ben kısaca. Oranj renkli iple 15 tane sık iğne örüyorum. 2, 14 ve 15 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum arkadaşlar. Bu sıramızda 48 adet sık iğne olacak. Şimdi oranjla 15 tane sık iğne öreceğiz. Evet, 14, 15, 15. Şimdi 15. de beyaz ipimi alacağım. 4 tane beyaz öreceğim. 4. Şimdi oranjla değişeceğim. 10 tane oranjla öreceğim arkadaşlar. 9, 10. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. 4 tane beyazla sık iğne öreceğim. 4. de oranj ipime geçiyorum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne örüyoruz oranj ipimizde. 14, 15 sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. Oranjla 14 tane sık iğne öreceğim. 13 ve 14. Şimdi 14. de beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle arkasını bol bırakın, olur mu? Çekmesin. 6 tane beyaz öreceğim. Ve 6. Şimdi oranj ipimize geçiyoruz. Ve 8 tane sık iğne örüyorum oranjla. 8. Beyaz ipime geçiyorum. 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 6. Şimdi oranj ipime geçiyorum. Oranj ipime geçiyorum. 14 tane sık iğne öreceğiz. 13 ve 14. de örüp sıramı
birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 21. sıramıza geldik bu arada. Şimdi oranjla 14 tane sık iğne öreceğim. 13 ve 14. 14. de beyaz ipimi alacağım arkadaşlar. Arkayı bol bırakın. Burada 7 tane sık iğne öreceğim ve 7. Şimdi oranj ipime geçiyorum. 6 tane öreceğim. 6. Beyaz ipimle değiştiriyorum ve 7 tane beyazla sık iğne öreceğim. 7. 7. de oranj ipime geçeceğim ve 14 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 13 ve 14. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçiyorum. Geldik 22. sıramıza. 13 tane oranjla sık iğne öreceğim. 12 ve 13. 13. de hemen beyaz ipimize geçiyoruz. 9 tane beyaz öreceğiz sık iğne. 9. sık iğnemi örüyorum. Oranj ipe geçeceğim arkadaşlar. Burada 4 tane sık iğne öreceğim. 4 beyaz ipime geçeceğim. 9 tane beyazla örüyorum ve 9 oranj ipime geçiyorum. Şimdi oranj ipimle de 13 tane sık iğne öreceğim. 12 13. Bu sıramızı da bitirdik. Bir zincirle yeni sırama çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar 23 ve 27. sıralar, bakın göz bölgeleri şekillenmeye başladı. Şimdi arkadaşlar ben ördüm. 23 ve 28. sıralar arası 6 sıra 13 tane oranj, 22 tane beyaz, 13 tane de oranj öreceğiz. 6 sıra örelim. 6 sıra sonra buluşalım arkadaşlar. Evet, 6 sıramızı tamamladıktan sonra 29. sıramıza geliyoruz. 29. sıramızda artık sadece beyaz iple devam edeceğiz arkadaşlar. O nedenle oranj ipimizi kesebiliriz. Beyaz ipimizi de kesip bu noktadan takacağız. Şimdi beyaz ipimi şu noktadan takacağım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekeyim. Bir tane azaltma öreceğim. On tane sık iğne örüyorum. 9 ve 10. Bir tane azaltma yapacağım. 10 tane sık iğne, bir azaltma, 10 sık iğne, bir azaltma. Yani bir azaltma ve 10 sık iğneyi 4 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bu sıramızda da 44 adet sık iğne olması gerekiyor. 9 10 sıramızı birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da 44 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 30. sıramıza geldik. Şeklimiz böyle. 30. sıramıza başlamadan önce şu arkayı bir çevirelim. Şimdi bakın şu arkadaki ipler kasmasın istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Ben kestim. Şimdi bakın bu iplerimiz, ip geçişlerimiz burada bir bütün halindeydi. Ben onları kestim. Sonra siz burada her sırayı
bir alttaki ile beraber düğüm atarsanız sağlamlaştırmış olursunuz ve bu şekilde 2 düğüm atarak sırayla 2 düğümlerseniz buradaki kasmayı engellemiş olursunuz. Şimdi devam edelim 30. sıramıza. 30. sıramızda başlangıçta 4 tane sık iğne örüyoruz ve 4. Bir tane azaltma yapacağım. 1 2. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. 8 9. Bir tane azaltma yapıyorum. 1 2. Şimdi 9 tane daha sık iğne örüyorum. 8 9. Bir tane azaltma yapıyorum. 1 2. 9 adet sık iğne örüyorum. 8 ve 9. Bir tane azaltma öreceğim. 1 2. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 5. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sırama geçeceğim. Bu sıramızda 40 adet sık iğne olması gerekiyor. 31. sıramızda 8 adet sık iğne örüyorum. 8. Bir tane azaltma öreceğim. 8 adet sık iğne örüyorum ve 8. Bir tane azaltma örüyorum. Yine 8 adet sık iğne öreceğim. 8. Bir tane azaltma öreceğim. 8 adet sık iğne örüyorum. 8. Bir tane azaltma örüyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle çıkıyorum. Geldik 32. sıramıza. 32. sıramızın başında 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 2. Bir tane azaltma örüyoruz. 1 2. 4 tane sık iğne. 4. Bir tane azaltma. Şimdi bu 4 sık iğne bir azaltma, devam edelim. Yani 5 kez tekrar edeceğiz. Bir azaltma ile başladık. Bir azaltma 4 sık iğne, bir azaltma 4 sık iğne. 1 2 3 4 5 tane öreceğiz. Ve 5 tane sonunda da 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Sıramı bitiriyorum. Ve bir zincirle çıkıyorum. Geldik 33. sıramıza. Şimdi 33. sıramızda bir tane azaltma ile başlıyoruz. Bir azaltma. 3 tane sık iğne örüyorum. 3. Şimdi arkadaşlar bunu 6 kez tekrar ediyoruz. Yani bir azaltma, 3 sık iğne, bir azaltma, 3 sık iğne. Bu gruptan 6 tane öreceğiz. Bu sıramızda 24 adet sık iğne olması gerekiyor. 34. sıramızdayız. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 2. Bir tane azaltma. Ve bunu 6 kez sonuna kadar sıranın tekrar edeceğiz. 2 sık iğne, bir azaltma, 2 sık iğne, bir azaltma. Sonuna kadar devam edin. Sırada 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yeni sıramıza geçmeden önce gözlerini takalım. Çünkü burası artık kapanacak. Gözlerini takalım ve içini de dolduralım. Gözlerimizi nereye takacağımızı bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle hesaplayabilirsiniz. Şu 1, 2, 3. sıra var ya.
üçüncü sıra diyorum, pardon. 3 sık iğnenin olduğu yer. Bu 3 sık iğnenin sonundan aşağıya doğru inin, bir sonrakine takacağız. Yani üçüncü sık iğne ve burası, bunun hizasında ikinci sık iğnenin deliğine takacağız. Şöyle. Diğer tarafı da aynı şekilde takalım. Gördüğünüz gibi. Ve gözlerimizi arkadan kilitleyelim arkadaşlar. Evet, gözlerimizi taktık. Şimdi de içine elyafla dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tilkimizin kafasını doldurduk gördüğünüz gibi. Siz de doldururken lütfen şekil vererek, düzelterek doldurun. Son halinin böyle olması gerekiyor. Şimdi geldik son 2 sıramıza. 2 sıramız kaldı. 35. sıradayız. 35. sıramızda bir sık iğne, bir azaltma öreceğiz ve bunu 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir sık iğne, bir sık iğne, bir azaltma örüyoruz ve bunu 6 kez sonuna kadar tekrar edelim. Evet arkadaşlar, şimdi 36. sıramıza geldik. 36. sıramızda da 6 tane azaltma yaparak burayı kapatıyoruz. Hep birlikte örüyoruz arkadaşlar. Bu birinci azaltmam. Aynı bu şekilde sonuna kadar azaltmalarımızı bitirelim. Evet arkadaşlar, kapama işlemini de tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi tilkimizin kafasını bitirmiş olduk. Bu videomda sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi bırakmayı unutmayınız. Beğenileriniz ve yorumlarınız kanalımın gelişip büyüyebilmesi için çok çok önemli. Bunun çok büyük etkisi var. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.